Merhaba arkadaşlar, tekrar iyi hafta sonları diliyorum. Bu videomuzda ons altın, ons gümüş, tabi onlardan önce de dolar endeksi ve en sonra altın gümüş rasyosu analizlerine bakacağım. Arkadaşlar, dolar endeksiyle başlayalım. Dolar endeksi ile ilgili olarak geçen hafta yayınladığım videoda şu yukarı doğru hareketin iki türlü devam edebileceğinden bahsetmiştim. Demiştim ki ya yeni en yüksek yaparak bu 105.7 direncinin kırılmasını onaylar ve yükselişe başlar, ya da yeni en yüksek yapmadan aşağı doğru döner ve 105.7 desteğini kırar. İki hareketi de yapmadı, henüz tamamlamadı diyelim ve yeni en yüksekte yapmaması aşağı doğru hareket ihtimalini daha güçlü hale getiriyor. Özellikle son günlerde kripto paralarda ve kıymetli madenlerde yaşanan yükselişte arkadaşlar burada yönün aşağı olma ihtimalinin güçlendiğini söylüyor bana göre. Ama yeni en yüksek yaparsa bu tabii ki ons altın, ons gümüş, dolar endeksi için olumsuzdur. Ve bu arada euro dolar paritesine de bakalım. Arkadaşlar euro dolar paritesi de 1.05 desteğinin üzerinde tutunuyor. Bunun 1.05 desteğinin üstünde tutunması dolar endeksinin esas yerinin 105.7 seviyesinin altı olduğunun işareti olarak değerlendiriliyor. Ons altın, arkadaşlar geçen hafta hatırlayacaksınız analizde demiştim ki evet zaten yukarıya doğru bir hareket bekliyoruz. Neden? Çünkü düşüş kanal destek bölgesinde, buradan yukarıya doğru hareket gelecek. Zaten eli mecbur. Bir tepki mi olarak kalacak bu yükseliş, yoksa düşüş trendini bitirip yükselişe mi geçecek? Düşüş trendini bitirip yükselişe geçmesi için demiştim ki 1900 dolardaki direncini, 200 günlük EMA'sını kıracak, düşüş kanal direncini kıracak ve 1935-1950 seviyelerinin üstüne çıkacak. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 1935-1950 seviyelerinin üstüne çıktı ve yükselmeye devam ediyor. Bu artık şu bölgede oluşmuş olan kısa vadeli düşüş trendinin bittiği anlamına gelir. Bu düşüş trendi bitti. Şimdi gene kısa vadeli olarak yükseliş trendi başladı. Tabii ki bu yükseliş trendinin içinde de düzeltmeler olacaktır. Ve hedefimiz 2075 dolar seviyesindeki uzun vade yatay hareket bandımızın 3 yıldan beri geçerli olan bu yatay hareket bandımızın direncinin test edilmesidir. Bu direncin kırılması durumunda hedefin 400 dolar yukarıda olacağını ve 2475 dolara gideceğini söylemiştim. Ve 2475 dolar hedefinden sonra da bakın arkadaşlar şu bölgede tamamlanmış olan bir büyük çanak var. Bu çanağın burası da kulpu ve bunun hedefi de 2750 dolar seviyesinden geçiyor. Dolayısıyla 2075 dolar direnci kırıldığı zaman hedefler 2475 ve 2750 dolar seviyeleri olarak aklımızda kalsın. Ve arkadaşlar göstergelere bakalım. Bakın her iki RSI günlük grafikte kendi düşenlerini yukarı doğru kırdı. Olumlu konumda, ikisi de yükseliyor. Yani 14 günlük 28 günlüğün üzerinde ve 14 günlük aşırı alım bölgesine girmiş durumda. Stokastik slow aşırı alım bölgesinde yükseliş trendi diyor ve MACD'lere bakalım. Bakın her iki MACD de kendi düşenlerini kırdı. MACD'ler saf göstergedir arkadaşlar. Hareketli ortalamadan oluşur. Bunların kendi düşenlerini kırması da önemlidir. Ve bakın histogramlar sıfırın üzerinde ve bar boyları uzamaya devam ediyor. Burada onaylı alt tut sinyali gelmiş durumda hem MACD'den hem MACD As'tan. Her ikisi de kendi triggerlerinin üzerinde, sıfırın üzerinde ve yönleri yukarı yükseliyorlar. Bakın momentumlar 4 momentumda 100 referansının üstünde. Ichimoku artık yükseliş trendi demeye başladı. Neden? Çünkü bakın arkadaşlar bulut yeşile döndü.
şu bölgede fiyat bulutun üstüne çıktı ve Chico-Span hem bulutun hem fiyatın üstüne çıktı. Tenkan-sen ve Kijun-sen şu ikisi son düzenlemeleri yapmak için yukarı doğru harekete devam ediyor. Tenkan-sen bulutun içinde, Kijun-sen de buluta doğru yaklaşıyor. Ve son olarak da bir de DMA'ya bakalım arkadaşlar. Bakın DMA da yükseliş trendi diyor net bir şekilde. Bakın DI artı net bir şekilde yükseliyor, DI eksiden uzaklaşıyor. Alıcılar güçleniyor, satıcılar zayıflıyor. Ve ADX, bakın arkadaşlar ADX şu anda yüksek seviyelerde ve yükseliş trendi diyor. Dolayısıyla arkadaşlar ons altında beklenti 2075 dolardaki yatay hareket bandının direncinin test edilmesidir. Kırılırsa hedeflerden bahsettik. Kırılmazsa aşağı doğru döner ve 200 günlük EMA'sına doğru gevşemeye başlaması beklenebilir. Ons gümüşe bakalım arkadaşlar. Ons gümüşte 22 dolardaki yatay direncini kırdı. Bakın geçen hafta demiştim ki evet 22 doların üzerinde kapanış geldi ama 22 dolar direnci kırılmamış idi ve bu hafta bakın direncin üzerinde 2, 3, 4, 5, 6. kapanış gerçekleşti. Ve burada şurayı kırılmakta olan direncin yukarıdan testi olarak kabul edebiliriz. Ve kısa düşenin de gördüğünüz gibi üzerindeyiz. Haftanın son günü 200 günlük EMA'sını da yukarıya doğru geçti arkadaşlar. Ons gümüş ve ilk hedefi 24.73. 24.73'ten geçen düşen. Arkasından 26.26 ve ondan sonra da 29.12 yatay hareket band dirençleri hedef olarak gözüküyor. Ve arkadaşlar göstergelere bakalım. RSI'ler bakın hem 14 günlük kendi direncini yukarı doğru kırdı hem de 28 günlük RSI kendi direncini yukarı doğru kırdı. Bu trend başlama sinyali olarak değerlendirilmeli. Stokastik slow bakın aşırı alım bölgesine girdi. Yükseliş trendi diyor ve MACD'ler. Bakın her iki MACD'de de onaylı alt-tut sinyali var arkadaşlar. Bakın MACD'nin Cuma günü kapanışla al sinyali onaylandı sıfırın üzerine çıkarak. MACD hasta zaten onaylıydı ve histogram bakın arkadaşlar sıfırın üzerinde ve bar boyları uzuyor. Sonuç olarak arkadaşlar ons altın ve ons gümüş kıymetli madenler güvenli limandır. Dünyada işler karışmaya başladığı zaman yatırımcılar portföylerindeki güvenli liman durumunda olan kıymetli madenlere ilgiyi artırırlar. Şu anda da bunu yaşıyoruz. Özellikle ons altında tabii ki ons gümüşte onu takip ediyor. Hedeflerden bahsettik. 22 dolar destek. Oraya doğru gevşemeler güzel alım fırsatı olur arkadaşlar. Altın gümüş rasyosuna bakalım arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz son 1,5 yıllık dönemde tepeler sürekli daha aşağılarda, diplerde daha yukarıda oluşuyor idi. Ve son hareketle bu sıkışmadan yukarı doğru çıkıldığını görüyoruz. Yani altın gümüşe karşı değer kazanmaya başladı. Bu rasyo yükselmeye devam ederse arkadaşlar altın gümüşten daha fazla değer kazanmaya başlar. Portföylerimizde mutlaka arkadaşlar kıymetli madenler yer almalıdır. Evet, bu videoda da bu kadar. Bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.